İspanya seyahatimizin ikinci durağı olan Valencia videomuza hoş geldiniz. Bu videoda önce Valencia'nın Sistine Şapeli olarak bilinen San Nicolas Kilisesi'ne gidiyoruz. Ardından meleklerin ve azizlerin adeta canlandığı büyüleyici bir ışık gösterisini birlikte izliyoruz. Akşam olduğunda ise bizi unutamayacağımız bir flamenko gecesi bekliyor. Daha önce izlediğiniz flamenko gösterilerini bir kenara bırakın. Çünkü burada sadece bir gösteri değil, adeta bir deneyim yaşıyoruz. Sonrasında Valencia Katedrali'ne gidiyor ve Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosuyla da bilinen Hz. İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığına inanılan kutsal kaseyi yakından görüyoruz. Valencia'nın ünlü meydanlarını, tarihi çarşılarını, Avrupa'nın en etkileyici şehir parklarından birini birlikte geziyoruz. Ve tabii ki paella'nın ana vatanı olarak bilinen Valencia'da şehrin en yüksek puanlı restoranlarından birinde meşhur Valencia paellasını tadıyoruz. Ardından uzun kumsalları ve birbirinden güzel noktaları birlikte keşfediyoruz. Hazırsanız Valencia'da geçireceğimiz 2 günlük videomuza başlıyoruz. Valencia'dan herkese merhaba. Merhaba. Valencia Belediye Binası'nın balkonundan sizlere konuşuyoruz şu anda. Balkon konuşması yapmak için buraya çıktık. Dün Madrid'den Valencia'ya geldik. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk yaptık trenle, hızlı trenle. Ortalama 40 euro gibi kişi başı bir ödeme yaptık trene. 2 saat sonra Valencia'daydık. Akşam çok güzel bir flamenco gecesine gittik. Şahaneydi. Aynen. Valencia'nın Sistine Şapeli olarak adlandırılan bir kilise var. Oraya gittik çünkü pazartesi günleri kapalı olduğu için onu bugünden halletmemiz gerekiyordu. Bizden halletmemiz gerekiyordu. Orası da gerçekten çok güzeldi. Ve şimdi bugün Valencia'yı gezmeye başladık. Bugün de sizi çok güzel yerlere götüreceğiz. Ama videomuza başlamadan önce YouTube'un bizden, bizim de sizlerden istediğimiz kanalımıza abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve mümkünse yorum yapmanızı istiyoruz. Valencia gezimize başlıyoruz. Başlıyoruz. Otelimizi Old Town ile deniz tarafının ortasında seçtik. Ancak Valencia'nın gezilecek yerleri ağırlıklı olarak Old Town'da olduğu için özellikle sıcak havalarda sürekli taksi kullanmak zorunda kaldık. Siz Valencia'ya gelecekseniz haritada işaretlediğim Old Town bölgesinde kalmanızı tavsiye ederiz. Otelimizin adı MD Modern House. Valencia Şehir Parkı'nın hemen bitişiğindeydi. Herkese merhaba. Valencia'nın Sistine Şapeli'ne geldik. Biliyorsunuz Vatikan'da çok meşhurdur Sistine Şapeli. Valencia'da da Valencia'nın 12 kilisesinden bir tanesinin tavanlarında çok güzel freskler, çok güzel resimler var. Buranın Sistine Şapeli olarak adlandırılıyor. Giriş 18 euro ve pazartesi günleri kapalı. Şu anda bayağı içerisi kalabalık. Fotoğraf çekimine izin veriyorlar. Şöyle size kısaca bir göstereyim. Gerçekten büyüleyici bir yapı. Şehrin Hristiyan hakimiyetine girdikten sonraki kurulan 12 kilisesinden bir tanesi. Antonio Palomino tarafından tasarlanmış ve Dionis Vida tarafından hayata geçirilerek 1690 yılında bu resimlerde tamamlanıp açılmış. İçerisinde Aziz San Nicolas ve Aziz Peter Martyr'in hayatından resmedilen bir sürü sahne var. Girişteki biletinizle birlikte şuradan audio guide alabiliyorsunuz. İngilizce olarak da buradan resimlerin üstünden mesela 5 numaranın önüne geldiğiniz zaman 5 numaraya basıp onun hikayesini de İngilizce olarak dinleme şansınız var. Ama hiçbir şey dinlemeseniz bile gerçekten harika bir atmosfere sahip. Ziyaretimizin sonunda yaklaşık 15 dakika süren etkileyici bir ışık gösterisi başladı. Kiliseye girerken bu gösteriden haberimiz yoktu. Bizim için de sürpriz oldu. Tavanlardaki freskler, müzik ve ışık efektleriyle adeta canlanarak kiliseye bambaşka bir atmosfer kattı.
Kiliseden çıktıktan sonra La Bulleria adlı daha önce rezervasyon yaptırdığımız bir gösteri için yola çıkıyoruz. La Bulleria'yı diğer flamenco gösterilerinden ayıran en önemli özellik sadece bir gösteri sunmaması. Burada geceye peynir ve jambon tabağıyla başlıyoruz, ardından şefin özel olarak hazırladığı akşam yemeği servis ediliyor. Fix menüye şarap seçenekleri de dahil. Yemekten sonra ise tatlı ve dondurma ikram ediliyor. Tüm bunları lüks bir restoranda mum ışığında keyifle tamamladıktan sonra yaklaşık 1 saat süren etkileyici bir flamenco gösterisi izliyoruz. Yani burası sadece bir flamenco sahnesi değil, başlı başına unutulmaz bir deneyim akşamı sunuyor. Evet, şimdi Boğa Güreşi Arenası'nın olduğu bölüme doğru yürüyoruz. Şehrin tam Old Town'un giriş tarafında bu bölüm. Yanında bir tren istasyonu var. Tren istasyonunun yanında da Kolezyum'u andıran boğa güreşlerinin yapıldığı bir alan var. Plaza de Toros de Valencia. 1850-1859 yılları arasında Mimar Sebastian Monneon tarafından inşa edilmiş. Mimarisi aslında Roma'daki Kolezyum'dan esinlenerek yapılmış. Zaten çok da benziyor. 10-12 bin kişilik kapasiteye sahip İspanyol boğa güreşlerinin yapıldığı en önemli alanlardan biri İspanya'da. Ama günümüzde boğa güreşlerinin için değil, konserler, festivaller ve çeşitli etkinlikler için de kullanılıyor.
Hemen tren istasyonunun yanında ve Old Town'un giriş noktasında bulunduğu için şehrin merkezine geldiğiniz zaman zaten görmeme ihtimaliniz yok. Şimdi ön tarafına doğru yürüyoruz. Bakalım giriş yapılabiliyor mu? İçeride müzesi var mı? Eğer giriş yapılabiliyorsa içine de girip göreceğiz. Bir etkinlik sebebiyle maalesef içerisine giriş yapılamıyordu. Şehirdeki bisiklet yoğunluğuna da dikkat çekmeden geçemeyeceğiz. Evet, Boğa Güreş Arenası'nın hemen yan tarafında merkez tren istasyonu. Maalesef çok güzel. Şimdi buradan Valencia şehir merkezine, belediye binasına doğru yürüyoruz. Yaklaşık bir 3-5 dakika mesafe. Burası aslında tam olarak Old Town'un, Valencia'nın eski şehrinin başladığı nokta. Valencia Belediye Binası sadece şehrin yönetim merkezi değil, aynı zamanda Valencia'da görülmesi gereken noktalardan bir tanesi. Adeta bir sarayı andıran salonlarını ücretsiz olarak gelip görebiliyorsunuz. İçerisinde küçük bir de müze bölümü var. Belediye binasını keşfetmeye çıktık. Ve belediye meclis oturumlarının yapıldığı alandayız şu anda. Tarihi salonları gördükten sonra ikinci katta bulunan balkona çıkabilir ve Valencia'nın en ünlü meydanlarından birini görebilirsiniz. Şehri yukarıdan izlemek gerçekten çok güzel hissettiriyor. Mercado de Central Valencia. Yani Valencia'nın yemek pazarına geliyoruz şimdi. Şuradan. Pazarın içinden geçmeyelim. Ama yine bulduk pazarı. Madrid'de de bir benzerini gördüğümüz yemek pazarına bu sefer kahvaltı yapmak için giriyoruz ve rotamızı hemen İspanyol omleti yapan tezgahlara doğru çeviriyoruz. İspanyol omleti karamelize soğan ve patatesle yapılan bir omlet türü. Orijinali bu şekilde yapılıyor ama pazarda birçok farklı çeşidini de görmeniz mümkün. Domatesli, kabaklı gibi farklı çeşitlerinin de tadına bakabiliyorsunuz. Tortilla dedikleri şey aslında patatesli soğanlı bir yumurta. Dün de tadına bakmıştık Madrid'de. Küçük böyle tabaklarda burada alıp hemen yiyebiliyorsunuz. Bir de horchata diye şöyle bir içecek aldık. Bu da badem sütü, ceviz sütü gibi bir şeyle yapılıyormuş. Fresh böyle buzlu yazın Valencia bölgesinde yapılan ve çok tutulan bir içecekmiş. Şöyle horchata Valencia. Biraz süt gibi, biraz değişik bir tadı var ama fresh olduğu için içilebiliyor. Yaklaşık 2-3 euro gibi bir şeyde fiyatı var.
Paella'nın ana vatanı. Paella Valenciana, fasulyeli ve tavuklu versiyon. Paella Negro diye bir şey var. That one. Karidesi, bu da fasulyeli. Çeşit çeşit paella bulabiliyorsunuz. Valencia'da paella çok meşhur. Ama tabii ki burada yemeyeceğiz. Gene Google yorumlardan en çok puan alan paellacıya rezervasyon yaptırdık. Saat 12'de açılıyormuş. Öğle yemeğimizi paellacıda yiyeceğiz. O tarafa doğru gidiyoruz zaten. Oraya geçmeden önce de Valencia Katedrali'ne uğrayacağız ve Valencia Katedrali'nde Hz. İsa'nın son akşam yemeği tablosundaki şarap içtiği kutsal kaseyi göreceğiz. Gezimize devam ediyoruz. Bu arada videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve mümkünse yorum yapmayı da unutmuyorsunuz. Jambonlar, peynirler. Madrid'de bunları 5 liraya yemiştik. Valencia sanki daha ucuz. Burada 3,5 euro. Mercado da Central'ın hemen karşısında La Lonja de la Seda adlı bu binayı görüyorsunuz. Bu bina ne binası? Hemen anlatıyorum size. İpek Borsası Valencia'nın en önemli tarihi yapılarından biri. 1482-1533 yılları arasında inşa edilmiş. O döneminde ipek ticaretinin merkezi olarak kullanılmış. Dışında çok güzel işlemeler var. Valencia'nın Akdeniz ticaretindeki zenginliğini ve gücünü simgeliyor. Aynı zamanda 1996 yılında da UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmiş. Girişi sanırım yan taraftan yan tarafa doğru gidiyoruz. Deniz Ticareti Mahkemesi, Sözleşme Salonu gibi yapılar varmış içerisinde. Dönemin ticaret merkezi olarak da söyleyebiliriz. Evet, sanırım giriş şu tarafta. Giriş 2 ya da 3 euro gibi bir şey. Önünde şöyle bir kuyruk var. Ama dışındaki işlemeleri izlemek daha iyi şeklinde yorumlar vardı. İçerisinde pek bir şey yokmuş. Sıra yoksa belki girebiliriz. Hemen yan tarafında da farklı bir kilise gördük. Basilica Sagrado Corazón de Jesus.
Sağ tarafta gördüğünüz yer El Paella. En iyi paellacı olduğu söylenen yer. Hemen Valencia Katedrali'nin olduğu meydanın orada. Buraya rezervasyon yaptıracağız. Paella yemeye öğlen de buraya geleceğiz. Valencia Katedrali de hemen karşımızda. Valencia Katedrali'ne giderken Plaça de la Mare'ye uğradık. Plaça de la Mare, şöyle meydanı göstereyim size. Büyük bir meydan, Meryem Ana Meydanı diye de adlandırılabiliyor aslında. Hemen ortasında şöyle bir havuz ve heykeller var. Türkçesi Meryem Ana Meydanı. Roma döneminde de şehrin forum alanıymış. Günümüzde de Valencia'nın aslında kalbi olarak adlandırılıyor. Burada hemen alt tarafta Valencia Katedrali var. Şimdi birazdan oraya gideceğiz. Az önce de bahsettiğim gibi Hz. İsa'nın son akşam yemeği portresindeki kutsal kasenin bulunduğu katedral. Şurada zaten gözüküyor katedral. Yan tarafında bir bazilika var. Sol tarafta. Bu bazilikayı da gireceğiz birazdan. Burası Valencia'nın kalbi. Heykelin baktığı noktadan da şu yatan adamın baktığı noktadan da paellacının masalarını görebiliyorsunuz. Hemen şu tarafta da paellacı var. Eğer Valencia yolunuz düşerse meydana geldiğinizde paella rezervasyonunuzu da yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. ...1652 yılında inşa edilmiş, kimsesizlerin Meryem'i olarak adlandırılan bir bazilika ama kubbesi muhteşem. Giriş ücretsiz. Bazilika'dan çıktık. Meryem Ana'nın göğe yükselişini ifade ediyormuş o tavanda gördüğümüz resimler. Aslında en yukarısı cenneti ifade ediyor ve kenarda da meleklerle birlikte Meryem Ana'nın cennete yükselişini, göğe yükselişini ifade eden resimler varmış ama içerisi çok güzeldi. Bazilika'nın hemen yan tarafında da şimdi Valencia Katedrali var. Kutsal kaseyi görmek için şu anda Valencia Katedrali'ne doğru yola çıkıyoruz. Katedralin giriş kapısındayız. Şöyle bir kuyruk var. Kutsal kaseyi görmek için mecburen bekleyeceğiz. Saat 12.15'te 13.30 arasında kutsal kase bölümü kapalıymış. Biraz boşuna kuyruk bekledik gibi oldu. 13.30'da tekrar geleceğiz. Enteresan bir uygulama. Bu arada giriş de 10 euro. Bakalım 13.30'da tekrar geleceğiz. Hola, gracias, gracias, gracias.
Me pasa enseguida la persona. Valencia Katedrali'ne geldik. Giriş 10 euro. Omuzları açık bir şeyde giremiyorsunuz. Üstünüze bir şal falan vesaire bir şey almanız gerekiyor. Girişte de şöyle bir ses cihazı veriyorlar. Her alanda bir numara var. Numaraya basıyorsunuz. Hangi dilde istiyorsanız İngilizce, Fransızca, Almanca gibi diller var. Türkçe yok tabii ki. O dilde size oranın hikayesini anlatıyor. Kulağınıza dayayıp ve dinliyorsunuz gibi bir durum var. Şimdi kutsal kaseyi görmeye gidiyoruz. Kutsal kase, Hz. İsa'nın son akşam yemeğinde şarap içtiği iddia edilen bir kase, mucizevi güçleri olduğuna inanılıyor Hristiyan inancında. Aynı zamanda Arimathyalı Yusuf'un da çarmıha gerilen Hz. İsa'nın damlayan kanını kutsal kaseye koyduğuna dair bir inanışa sahipler. Ve meşhur kutsal kaseyi yakından görebiliyoruz. El Paela'lar Valencia'da kabuksuz deniz ürünleriyle olan paella'nın tadına baktıktan sonra kendimizi Valencia sahillerine atıyoruz. Valencia'ya kadar gelmişken sahili görmeden dönmek olmazdı. Bu nedenle rotamızı Malvarosa plajına çevirdik. Burası şehrin en popüler plajı ve kilometrelerce uzanan kumsalı tertemiz deniziyle Akdeniz atmosferinin hakkını veriyor. Turria Bahçesi, İspanya'nın en çok ziyaret edilen şehir parkı. 160 metre genişliğinde ve 9 kilometre uzunluğunda şehri boydan boya çevreleyen bir parktan bahsediyoruz. Müzik Sarayı, Biyopark ve Sanat ve Bilim şehri de bu parkın içerisinde yer alıyor. Yo también, tú estás buena, yo te pongo también. Bueno, horrible con la canción. Si tú lo quieres, lo tienes que montar. Lo tienes que montar, ba, 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 ba. Lo tienes que montar, ba, 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 ba. Lo tienes que montar, ba, 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 ba. Lo tienes que montar, ba, 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 ba.
İki günlük Valencia gezimizin sonuna geldik. 2 gün boyunca Valencia'nın gezilecek bütün yerlerini gezmeye çalıştık. Boğa güreşlerinin yapıldığı arenayla, San Nicolas Kilisesi'yle gezimize başladık. Belediye binası, gezilecek meydanlar ve San Nicolas Kilisesi bu arada favorimizdi, mutlaka gidilmesi gereken bir yer. Valencia Katedrali'ne girdik. Valencia Katedrali'nde kutsal kaseyi gördük. Onun dışında gezilecek birçok noktayı da sizlere bu videoda aktardık. Şu anda arkamda görmüş olduğunuzda merkez tren istasyonu. Birazdan buradan trene bineceğiz. Bir 3 saatlik yolculukla Barcelona'ya gideceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, videomuzu altına yorum yapmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı sizden istiyoruz. Çünkü YouTube'da bizden bunları istediği için biz de sizden istiyoruz. Barcelona videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.